Hem kolay hem de artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir proje oldu. Evet, bardak altlıkları örüyoruz. Böyle rengarenk masalarımızı donatıyoruz. Özellikle ben misafirliğe giderken hediye olarak götürmeyi çok seviyorum. Benim için çok anlamlı oluyor. Karşı tarafa da bir iz bırakmış oluyorum bu şekilde. Evde bu şekilde keyif yapmak da ayrı bir hoş oluyor. Öyle söyleyeyim size. Yapımı hem kolay dedim hem de istediğiniz ipten bu modeli örebilirsiniz. Gün içerisinde böyle 3-4 tane peş peşe çok rahatlıkla örülebilir. Basit bir model. Bundan dolayı örgüye yeni başlayan arkadaşlarım dahi rahatlıkla örebilirler. Takıldığınız her şeyi sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsiz bu arada. Bir sürü model var. İstediğiniz gibi değerlendirin efendim. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Gelsin model anlatımı. 2 tane yeşilini ördüm. Bir tane lilam var burada elimde. İkinci lilayı da sizinle birlikte öreceğiz. Kağıt ip kullandım ama siz bunun dışında koton ipleri de tercih edebilirsiniz. En fazla şu olur, bir sıra daha fazla örmek zorunda kalabilirsiniz. Ölçüsünden dolayı. Kağıt ip ne zamandır aklımdaydı. Elimde de kalmış olan ipler vardı. Onları değerlendirmek istedim. Özellikle bir yere gezmeye giderken hani hediye olarak bu tarz şeyleri götürmeyi ben çok seviyorum. Çünkü çok sıradan bir hediye olmamış oluyor ve kendi emeğimiz de olduğu için giden kişi de çok mutlu oluyor. Bunu hissettiğim için böyle ara ara bu tarz projeler yapıyorum. Bu modelde oldukça kolay bir model. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hatta bu yuvarlağı bu şekilde çalışıp farklı büyüklükte suplalarda yapabilirsiniz. Sıra sayınızı artırırsınız sadece. Yine koton ve pamuk ip ile örmek isterseniz eğer yine sıra sayınız artacaktır. Bütün ayrıntıları sizlerle ben paylaşacağım. Emin olun, istediğiniz ölçüde çok rahat bir şekilde öreceksiniz. Şimdi ben bir gün içerisinde şöyle 3 tanesini ördüm. Öyle söyleyeyim size. Belki dördüncü zorlasam dördüncüyü de örerdim. Ama sizleri çekmek istediğim için şimdi sizlerle birlikte hemen başlıyoruz. Şimdi benim elimde şöyle kalan kağıt iplerim var. Normal sıra çile olarak satılan kağıt iplerden, öyle düşünün. Tığ olarak da şöyle 3,5 milim tığ kullandım. Yine kendi el ayarıma uygun olarak. Şimdi hemen şöyle biraz uzaklaştırıp hemen model anlatımına geçiyorum. Sihirli halka ile başladım. Sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız 4 zincir çekip ortasını yuvarlak yapabilirsiniz. Şimdi hemen ben size bir kere göstereyim. Daha sonra bilmeyenler birkaç kere izleyebilirler. Şimdi bakın, ipimi şu şekilde işaret parmağımın arkasından geçirdim. Orta parmağımın etrafında şöyle bir tur geçirmiş oldum. Aslında bir yuvarlak elde etmiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Ama ipimi biraz daha kısaltacağım ve size bir kez daha gösteriyorum. Orta parmak üzerinde ipimi bir tur olarak geçirdim ve ipim kaçmasın, açılmasın düşüncesiyle şöyle parmağımla bastırıyorum. Bakın, tığımın halkası yukarı doğru bakıyor. Buradan bir giriş yaptım. Hemen halkanın içerisine girdim. Üzerine hemen bir ve iki zincir çektim. Bakın şu şekilde şöyle. Bu halkayı ben ne yapabiliyorum? Daraltabiliyorum. Sıfırlamak istediğim için, yani şu ortayı olabildiğince göstermek istemediğim için ne yapıyorum? Sihirli halka kullandım. 3 zincir ya da 4 zincir atarsınız. Kendi el ayarınıza göre onu belirlersiniz. Orta halkayı eğer zincir olarak yapmak isterseniz. Şimdi hemen kameramı da biraz büyüttüm. Tığımın üzerine ipimi aldım. Halkanın içerisine bakın girdim. Tığımdan devam ettim. 3 ipim var tığımın üzerinde. Önce ikisini çıkarttım, sonra ikisini çıkardım. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı halkanın içerisine girdim. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisini aldım. 3 oldu. Şimdi ben bu halkanın içerisine toplam 12 adet ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 oldu. 4. Bakın böyle. Arada şu halkayı, şimdi kağıt ip olduğu için yaptıkça minik minik küçültüyorum. Hepsini yaptıktan sonra küçültmek isterseniz kağıt ipi olduğu için ne oluyor? Kopabiliyor. Buna lütfen dikkat edin. Biraz hassas çalışmak gerekiyor. Ama direkt hani bu tarz koton iplerle öreceksiniz. Hiç olabildiğince asılın. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi baştaki zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4 olmuş oldu. Şimdi hızlıca yapıyorum.
12 adet ikili trabzanlarımı hazırladım. Şurada çok hafif bir boşluğumuz var. Yine dikkatli bir şekilde şöyle. Evet. Bu kadar yeterli oldu. En fazla bu kadar oldu. Şimdi başta biliyorsunuz 2 zincir çekmiştim. Hemen bakın ipim de burada. 1, 2, onun tepe noktasına geldim. İpi de şöyle ortasına aldım. Hop, ne yapıyorum? İlmek kaydırıyorum. İlmeğimden geçirdim. Toplam şöyle kağıt ipi arada elinizde düzeltmek gerekiyor. 12 tane ikili trabzanlarımı hazırlamış oldum. Şimdi efendim ne yapıyorum? Üzerine 1, 2 zincir çekiyorum. Ta ipimi doluyorum. Bulunduğum noktaya tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ta ipimi doluyorum. Hemen bakın bu boşluğa benim yapmış oldum. Şimdi hemen ne yapıyorum? Onun boşluk aralarına, yani her ikili trabzanın boşluk aralarına ikili trabzanlar yapacağım. Yani şuraya yapacağım. Bakın şöyle de gösterebilirim size. Şu renk daha iyi. Bakın şu, şu. Yani her ikili trabzanların arasına 2 tane ne yapıyorum? İkili trabzan örüyorum. Evet, arada bir zincirim var. Şimdi hemen geldim o boşluğun içerisinde. Bir yandan da şu ipimi devam ettiriyorum. Şöyle. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığ ipimi doladım. Bakın yine hemen aynı boşluğun içerisinde tepe başlarına batmıyorum. Boşluk içerisine bir tane daha ikili trabzanımı ördüm. Hemen ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Boşluk arasına geliyorum. Hop. İkili trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Şöyle bir tekrar koyup göstermek istiyorum size. Bakın şöyle. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikişer tane bu şekilde yapıp sıranın başına geliyorum. Evet, hazırlamış oldum. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bizim 12 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yani 12 tane bu şekilde bir grup hazırlamış oluyorum. Bir zincirimi hemen şöyle çekiyorum ve 2 zincir çekmiştim. Onun geliyorum tepe noktasına, hop, ne yapıyorum? Şöyle bağlıyorum. Şimdi sıra geldi bizim nereye? Bir üst sıraya geldik. Üst sıraya geçerken şunu yapıyorum. Hemen şurada bir tane boşluklara çalıştığımız için şu boşluk noktasına benim gelmem gerekiyor. İlk sırada belli olmuyor. İlk sırayı da aslında böyle yapabilirdiniz. Ama benim böyle daha kolayıma geldiği için bu şekilde yaptım. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum şuraya. İlmek kaydırıyorum. Bakın ilmeğimi kaydırdım. Sonra boşluğa geliyorum. Bir ilmek daha kaydırıyorum. Şimdi ne olacak? Sıramız artacak. Artık burada son sıradayım. Şimdi ne yapıyorum? Üçer tane yapıyorum. Şimdi hemen hep boşluklara çalışıyorum. 1, 2 zincir çektim. Yukarı çıktım. Hemen boşluğun içerisine girdim. Bir tane ikili trabzan. Hemen aynı boşluğun içerisine girdim. Bir tane daha ikili trabzan. Arada bir zincir çektim. Yine aynı şekilde boşluklara birer zincir çekerek ne yapacağım? Sıramı tamamlayacağım. Ama bu sefer kaçar tane olacak? Üçer tane olmuş olacak. Bakın şöyle 3 tane yaptım. Bir zincir çekeceğim. Bu şekilde boşlukları yapıyorum. Bu sıradan sonra bitiriyorum. Sıram çünkü santim olarak yeterli olacak. Ama mesela şöyle koton ipten yapmış olsaydınız ne yapacaktınız? Bir sıra daha örecektiniz.
Geleceksiniz, buradan bağlayacaksınız. İlmek kaydıracaksınız. Gene bu boşluğa geleceksiniz. Bu sefer bu çubukları 1, 2, 3 değil de 4 yapacaksınız. Daha büyük istiyorsunuz. Supla yapmak istiyorsunuz. 5 yapacaksınız. 6 yapacaksınız gibi gibi. Yani sonuç itibariyle buradaki boşluklarda ikili trabzan sayısı her sırada bir tane artmış olacak. Şimdi efendim ben tamamlıyorum ve tekrar kameramı açıyorum. Evet, sıramın ne yaptım? Artık sonuna geldim. Hemen bir zincirimi çekiyorum. 2 zincir çekmiştim en başta. Ona hop girdim. Şöyle ilmeğimi kaydırdım. Üzerine bir zincir çektim. Hemen şimdi çok kısa olmamak kaydıyla şöyle kesiyorum. Şimdi bu iple benim işim artık bitti. Bakın. Şimdi hemen ne yapacağım? İlmeklerimi, ipimi arkadan yok edeceğim. Şöyle. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Uygun boşluklardan. Bakın şuradan girdim. Şuraya şöyle bir düğüm attım. Sağlam olsun düşüncesiyle. Kağıt ipi şöyle bastırdığınız zaman zaten yok oluyor. Bakın şuraya geçirdim. Bakın hiçbir şekilde bağlantı yerim belli olmadı. Devam ediyorum. Hemen şuraya da bir düğüm daha. Şöyle geçirdim. Hemen artık da yeterli bu kadar. Gayet sağlam oldu. Şimdi lila rengimi alıyorum elime. Şöyle bir elimle düzeltiyorum. Bu arada bunları ben tabii ki ütüledim. Kağıt ip çünkü ütüledikçe güzelleşiyor. Şöyle bir göstermek istiyorum size tekrar. Daha yakın olsun. Evet, lila rengimizi aldık. Şimdi ne yapacağız? Bu boşluklar üzerine çalışacağız. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi aldım. Üzerine bir zincir çektim. Şöyle sıktım. Şimdi tekrar bir zincir daha, bir zincir daha. 3 zincir çektim. Şimdi bir boşluklara bakıp batacağız. Bir de bizim bu hazırlamış olduğumuz ikili trabzanların tam ortasına batacağız. Şimdi buradaki tam ortası tabii ki bir buraya bir buraya ikinci olana batıyorum. 4 tane olunca siz ne yapacaksınız? 2 2 ayıracaksınız. Şöyle boşluk arasına batacaksınız. Bakın şöyle boşluk arasına. Şimdi bu tek sayı olduğu için ben başına batıyorum. 5 yaparsanız yine aynı şekilde üçüncüye batacaksınız gibi. Önemli olan ortalamanız. Hemen şimdi geldim. Bakın buraya. Bu ipimi bir şey yapmıyorum. Bunu da sonra arkada ne yapacağım? Diğer seferkinde olduğu gibi yok edeceğim. Geldim. Şöyle ilmeğimi kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sefer boşluğun içerisine girdim. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tam bunun ortasına, tam burası ortasına geldim. İlmek kaydırdım. Ben ilmek kaydırma yaptım. Sık iğne de isterseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde benim gözüme daha hoş gözüktü. Tekrar devam ediyorum ve sıranın sonuna kadar bakın şöyle bir boşluğa batıyorum. Bir ortaladığım noktaya batıyorum. Bu şekilde benim 1, 2, 3, 4 diye saydığınız zaman 24 adet olması gerekiyor. Şimdi tekrar devam ediyorum ve hızlanıyorum. Evet, toplam buraya kadar 23 tane oldu. Şimdi şöyle bir küçülteyim. 23 adet oldu. Şimdi 24.'yi yapacağız. 1, 2, 3. Bu başladığım noktaya geliyorum. Girdim içerisinden. Hemen ne yapacağım? İlmek kaydıracağım. Şöyle. Evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi ne yapacağız? Halkaların içerisine ikili trabzanlarımızı oluşturacağız. Şimdi hemen oradayım. Halkanın içerisine giriyorum. Şöyle bir ilmek kaydırıyorum. Kendim bir halkanın içine attım. Şimdi üzerine 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın şurada ip vardı. Şurada onu altına alacağım.
ne yapıyorum? İkili trabzan yapacağım. Hemen girdim. Hop. 1 2 3 4 5. Bakın şöyle yine bir elimde düzelteyim. Başta bir zincirimiz vardı 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu zinciri de ben sayıyorum. Toplam 6 adet ikili trabzan yaptık. Şimdi hemen yanındaki bakın şu boşluğa gelip bağlıyorum. Yani bir kafese ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir kafese ne yapıyorum? Gelip bağlıyorum. Şimdi aralarda hiç de zincir çekmiyorum. Tekrar ta ipimi doladım. Bakın şöyle geldim. 1. Buraya 6 tane ikili trabzan yapacağım. Şu ipi şöyle alayım. 2 3 4 5 ve 6. Şu ip artık kesin. Bu uzun gelmiş. Alttaki ip bu biliyorsunuz. Evet. 6 tane yaptım. Şimdi ne yapacağım? Hemen yanındaki şu boşluğun içerisine girip hop ilmek kaydırıyorum. Tekrar ta ipimi doluyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ne yapacağım? Devam edeceğim. Toplam kaç tane olacak? Bakın sayıyorum. Buradan itibaren. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet ne yapacağız? İkili trabzanlarımızı yapacağız ve tekrar kameramızı açıyoruz. 4 tane bardak altlıklarımızı tamamlamış olduk. Sizler dilerseniz 6 yaparsınız, 12 yaparsınız, suplalarını yaparsınız, takım olur gibi. Benim çok hoşuma giden bir model oldu. Bundan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Hemen size şöyle bir ölçüsünü de söylemek istiyorum. Toplam 13'e 13 olmuş oldu. Bakın şöyle 13 santim gayet ideal bir bardak için bakın. Bu arada anlatmaktan yeşil çayımı içemedim ama ben soğuk da seviyorum. Şöyle sanırım daha net size göstereceğim. Bakın şöyle baktığınız zaman gayet güzel tam ortalamış oluyoruz. Evet efendim bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerden tabii ki hemen küçük bir ricada tabii ki bulunacağım. Kanalıma abone olmanız tamamen ücretsiz. Kanalıma lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Yorum, takıldığınız yer her şeyi rahatlıkla sorabilirsiniz. En kısa sürede size cevaplandıracağım. Açıklama kısmına Instagram adresimi ekliyorum. Oynatma listelerini ekliyorum. Orada da bayağı bir model var. İlginizi çeken bir şey olursa ve ördüklerinizi de benimle paylaşırsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Efendim herkese sağlıklı günler diliyorum.